Arkadaşlar merhaba, Crypto Monster'a hoş geldiniz. Bu haftaki videomuzda sırasıyla Fed'in almış olduğu karardan sonra global piyasalarda diğer ülkelerin merkez bankalarının üst yöneticileri bizim ülkemizde alınan faiz kararlarını değerlendireceğiz. Ardından Bitcoin ve diğer altcoin'lerin mevcuttaki güncel durumlarına bakacağız. Gelecekte bizi ne bekliyor? Bunları inceleyeceğiz. Şu an piyasada çok büyük bir korku oluşmaya başladı. Birçok kişi artık düşüş bekliyor piyasada. Biz zaten yükseliş var iken düşüşü bekliyorduk. Düşüş var iken şimdi de yükselişi bekliyoruz. Bakalım hangisi olacak? Onu zaman bize gösterecek. Şu an zaten dananın kuyruğunun kopacağı noktaya geldik. Bir 18 Aralık'a hep işaret ediyorduk. 18 Aralık'tan sonra kripto piyasasında bir yukarı veya aşağı yönlü artık bir hareket gelmesini bekliyorduk. Şu anda Bitcoin 46.800 seviyelerinde seyrediyor. İlk etapta Bitcoin'in 47.000 dolar seviyesinin üzerinde bugünlük kapanması gerekiyor. Bugün günlerden cumartesi. Bitcoin 47.000'in üzerinde tutunduktan sonra sırasıyla 49.500 ve 51.000 seviyelerine artık kendini çıkartması gerekiyor. Bizim düşen trendin kırılması için 53.500 seviyesinin üzerine bir şekilde çıkmamız gerekiyor. Bunları da ben dediğim gibi bu 2 gün içerisinde artık bekliyorum. Çünkü globalde Merkez Bankası ve diğer piyasaların almış olduğu kararların hepsi bunu gerektiriyor. Baktığımız zaman Fed faizi sabit tutmayı tercih etti. Bu bizim piyasalara bir nebze yaradı. Zaten o gün hemen artışlar geldi. O artışlar esnasında da zaten ben kendi cüzdanımdaki bir haftadır 10 gündür olan zararı bir şekilde kapattım. Doların artan kurundan dolayı TL bazında da artıya geçmiş olduk. Şimdi bu merkez bankaların almış olduğu kararlar ne gibi bize yarayacak veyahut da kripto piyasasına nasıl faydası olacak diye soracak olursanız, blockchain bizim hayatımıza ilk girdiği andan itibaren zaten merkeziyetsizlik başlamıştı. Bununla beraber işte bankalara olan güven, merkezi otoriterlere olan güvenler günden güne daha da azaldı. Şimdi en sonki alınan faiz kararlarından dolayı defilere yönelim ben bekliyorum. Hangi ülkenin merkez bankası ne yaptı? Kısaca bunlara değinelim. İngiltere faiz artırımına gitti. Pakistan, Hindistan bunlar faiz artırımına gitti. Ya Şili bile 125 bas puan faizini arttırdı. Dünyada hemen hemen tek ülke biziz faizi indiren. Çünkü tüm dünyada bir enflasyon var. Bu enflasyon olmasına rağmen biz faiz indirimine gittik. Arkasındaki nedenleri bilmiyoruz tabii ki. Bunu da bize zaman gösterecek. Yaklaşık bir 40 gündür Bitcoin'deki düşüşten dolayı hepimiz zaten stres içerisindeyiz. Biz zaten dolarla ilgili daha öncesinden bir tahminde bulunmuştuk. Geçtiğimiz ay Telegram kanalından ve Twitter kanalından doların artık 15 lira seviyelerine çıkacağını, 15 liradan sonra da 1-2 lira artıp inebileceğini söylemiştik. Oradaki fiyat hareketleri artık daha da volatil olacak. Belli bir yerden sonra bu fiyat hareketlerini yakalamak çok zor. Çünkü artık baktığımız zaman Türk lirası Bitcoin'den daha volatil bir hal aldı. Günlük %7 düşüş, %10 çıkış görüyoruz. Borsa İstanbul kanalından da en son Cuma günü kapanışta anlık %10 düşüşler gördük. Arka planda çok farklı şeyler oluyor. Bunları bir nebze seziyorum ancak burada detaylı bir şekilde hepsini vermem mümkün değil. Saatlerimizi alır. Biz genel olarak mantığına odaklanmaya çalışalım. Burada biz DeFi'ların ön plana çıkacağını ben şu anda düşünüyorum. Bunun nedeni de şu. Arkadaşlar merkez bankalarına olan güven günden güne azalıyor. Bankalarda kriptolar arasında kendine bir yer bulmaya çalışıyor. Şu an günümüzde merkez bankaları DeFi dediğimiz Decentralized Finance olayına blockchain teknolojisiyle beraber girmediği sürece kendileri de sürdürülebilir olmayacaktır. Çünkü genel olarak bankaların giderleri çok, çalışan sayıları çok. Baktığınız zaman hepsinin bir taşınmazı var. Bu taşınmazlar ve masraflar kendilerini karşılayabilecek gelir ortamı yaratamıyorlar. Bankaların yapmış olduklarını DeFi coinleri sadece bir web sitesi üzerinden hiçbir aracı kurum, hiçbir aracı kişi olmadan sağlayabiliyorlar. Özellikle zaten DEX borsaları var. Decentralized Exchange dediğimiz borsalar var. Bu borsalar üzerinden de o kanalları yatırımcıya ulaştırabiliyorlar. Buradan işte artık borç alıp borç vermeye, kredi alıp kredi vermeye başlayacak. 2 gün önce Yearn Finance coin'ini vermiştim 21.500 dolaylarından. Bir gün geçmedi 34.000 dolarlara çıktı. %50 artış yaptı. Ben bunu zaten geçen haftadan itibaren sezmeye başlamıştım. Fed faizi arttırmama kararı aldığı anda bunların artık olabileceğini daha çok kestirmiştim. Size de bunları Telegram ve Twitter'dan aktardım ufak ufak. Her ne kadar DeFi'ye talep olsa da bütün kripto piyasasını etkileyecek tek coin var şu anda Bitcoin. Bitcoin'in belirsizliği hiçbir şeye müsaade etmiyor. Ne artışa ne inişe. Ama altcoin'ler bir nebze yine dediğim gibi sağlam duruyorlar. Altcoin'lerin sağlam durmasının nedeni biz Ethereum'un 4500 dolar seviyesinin üzerinde kalmasına bağlamıştık. Ethereum 4500 dolar seviyesinde kalmayınca zaten 4000'lere doğru düşünce doğal olarak altcoin'leri de çekti. Şimdi baktığımız zaman piyasaya Ethereum'un 4000 seviyelerinin az altında olmasına rağmen altcoin'ler canlanmak istiyor, yükselmek istiyor.
Ve aynı zamanda kimse de almış oldukları coinleri ucuzdan satmak istemiyor. Şöyle bir düşünce var. TL'nin artışından dolayı zaten kişiler TL bazında bir zarar görmediklerinden dolayı tokenlarını, coinlerini satmak istemiyorlar. Çünkü aslında dolar bazında zarar etseler de TL bazında cüzdanları ya aynı şekilde duruyor ya da bir miktar artmış bir şekilde duruyor. Arkadaşlar bundan sonraki videolarımızda da biz coinleri ayrı ayrı değerlendirmeyi düşünüyoruz. Bunun için sizlerin yorumlarınıza ihtiyacım var. Siz videolarımızda hangi coinlerin yorumlanmasını istiyorsanız bunları belirtiniz. En çok gelen taleplerden 3 tanesini her videomda değerlendirmeye çalışacağım. Kısaca ne oluyor, ne bitiyor veyahut da önünde neler var, hangi engellerle karşılaşabilir, destek direnç noktaları ve potansiyel artış ihtimallerini göz önünde bulunduracağız. Bundan dolayı hepinize yorumlarda grafiğini incelememi istediğiniz coinleri belirtmenizi rica ediyorum. Bir önceki videomuzda zaten Bitcoin ile ilgili detaylı bilgileri vermiştik. İşte destek dirençleri neresidir, nerelerin kırılması gerekiyor, önümüzde ne gibi zorluklar var. Bunları bir önceki videomuzda anlatmıştım. Linkini buraya bırakıyorum. İzleyip siz de orada da görüşlerinizi bize bildirebilirsiniz. Özellikle Yearn Finance ile beraber ben bu hafta Twitter'dan 4-5 coin daha verdim böyle güzel artış yapan. Onlardan bir tanesi eGold'tu. eGold'u sinyal kanalımızdan verdim ancak daha sonrasında artık girilmemesi gerektiği seviyeyi de paylaşmıştım. Şu an ekranlarda zaten bunun grafiğini göreceksiniz. Aynı şekilde paylaşımı da. eGold'u biz 260 seviyesi kırıldıktan sonra 337'yi hedefledik. Burada da %37'lik bir artış söz konusuydu. 348 civarlarından da geriye doğru düşüş yaşadı. Hatta ben 318 dolar civarında artık yani bu noktadan itibaren girmeyin diye uyarı da yaptım. Çünkü ben bir coin paylaştığım zaman Twitter'dan veya Telegram'dan kişi bunu gördükten sonra hemen ismine bakıp ben bu coin'i hemen almalıyım diye düşünüyor. Bunlar yanlış hareketler. Neyin nerede alınıp neyin nerede satılacağını veyahut da hangi kademelerde alınıp hangi kademelerde satılacağını zaten detaylı bir şekilde aktarıyorum. Buna rağmen yanlış yapanlar oluyor. Bu şekilde de en çok zararı siz görüyorsunuz. Sonra yorumlarda yanlış bir şekilde eleştirmeye başlıyorsunuz. Bunların önüne geçmek için daha önceki paylaşımlarımızdan bir araştırma yapın. Biz neleri nasıl uyguluyoruz, hangi stratejiye bağlı kalıyoruz, hangi stratejilerle hareket ediyoruz. O doğrultuda hareket edebilirsiniz. eGold'un dışında ARPA'yı vermiştik. ARPA'yı verdiğimiz vakitte mesela 0.93 seviyesinden vermiştik. Ekrandaki yatay kanalın alt sınırındaydı. Daha sonra işte bu kanalın içerisine girip tepesinden dönme ihtimalini göz önünde bulundurmak gerekiyordu ki bunu başaramadı zaten. Ancak başarmış olsaydı bir sonraki dirence kadar daha çıkabilecekti. Buna rağmen %30'a yakın bir artış söz konusu. Böyle bir piyasada bence bu %30'da sadece tek bir coin'de güzel bir oran. Bu şekilde yapılan zararları kapatmaya çalışıyoruz. Kokos için bir grafik atmıştım. Kokos'ta da 2.05 kırılırsa %109'luk bir artış bekliyorum dedim. Ancak orada bir iki tane direnç var. Bu iki direnci aşamadığı sürece o %109'luk kısım tabii ki geçersiz oluyor. Çünkü bunları deneyip 1 saat 4 saat üzerinde durması gerekiyor. 1-2 atağa tekrar kalkıştı. 2.25 destek seviyelerine geri düşüp tekrardan 2.60'ların üzerine attı. Orada da 2.75 seviyesi çok önemli oluyor. Bazen böyle psikolojik dirençleri, destekleri göz önünde bulundurun. Bir hamle yapıyorken, alım veya satım yapıyorken bunlar sizin için çok önemli. Ben özellikle sizin bu gibi zararları etmemeniz için alınabilecek en ucuz yerden alın diyorum. Hatta alırsanız direkt KSS kasa uygun stop loss'unuzu girin. Bu piyasa riskli. Biz tamam artma potansiyelini bir şekilde saptıyoruz, görüyoruz ama bununla ilgili hiçbir zaman bir kesinlik ifadesi kullanmıyoruz. Beklemediğimiz haberler çıkabiliyor. Biz o paylaşımı yaparken coin yöneticileri bir haber yapmış olabiliyor. Örneğin BZRX'de olduğu gibi BZRX'i biz söylediğimiz zaman 1-2 saat geçtikten sonra swap işlemi yapacaklarını söylediler. BZRX Futures'tan yani vadeli işlemlerden delist olacağı haberi geldi. Dolayısıyla düşmeye başladı. Bir coin'i verdiğim zaman veya siz onu portföyünüze koyuyorsanız artık haberlerini takip etme işi sizdedir. Gelecek olumsuz bir haberle siz de o portföyünüzden ya tamamen çıkarmayı düşünebilirsiniz ya da kademeli çıkarabilirsiniz. İyi haber gelirse de stoplarınızı gitgide yukarı doğru taşırsınız. Biliyorsunuz ben BTT ve Tron'la ilgili hatta Tron ekosistemiyle ilgili diğer tüm coinlerle ilgili de yorumlarda bulunmuştum daha önce. Hatta espriyle Justin sana bir gönderme yaptım. Milleti soymaya doymadın mı gibisinden. BitTorrent'i mainnet'e geçirdikten sonra ellerindeki son tokenları sattığını düşünüyorum. Veyahut da işte bir miktar tutup geri kalan hepsini çıkardığını düşünüyorum. Kaldı ki 2-3 saat sonra Justin Sun'ın Tron'dan ayrıldığı haberini aldık. Justin Sun'ın bir sonraki hamleleri muhtemelen bir sonraki boğada veyahut da ona yakın zamanlarda Wink ve Sun coinlerini de mainnet'e geçirerek ellerinde kalan diğer tokenları da bir şekilde pazarlayacaktır. Arkadaşlar Justin Sun pazarlama dahisi bir insan. Kendisini ben takdir ediyorum. Neden takdir ediyorum? Çünkü malını insanlara bir şekilde pazarlıyor, satıyor ve bunu topluyor. Ve siz olun bu şekilde pazarlama dahisi olan insanların tokenlarını, coinlerini alacaksanız gözden çıkardığınız rakamlarla girin. Evet artış yapabildiği zamanlar var. Bunlar tamamen trendlere bağlı.
İlk başta mesela BitTorrent'in mainnet'e geçeceğini söyleyince doğal olarak artmaya başladı. %30 civarında bir artış yaptı. Ama ben bunun zaten dediğim gibi onun bir pazarlama stratejisi, bir taktiği olduğunu zaten görüyordum. Ona rağmen ben yine Telegram ve Twitter'da uyarı yaptım. Dikkat edin. Buralardan girmenin riskli olduğunu da size söylemiştim aynı zamanda. Yani ellerinde olanlar için mesela çıkış fırsatı olarak düşünülebilir bu gibi zamanlar. Ama şöyle de bir durum var. Borsalar da bazen bu işe müdahale edebiliyor ve bir token'ın fiyatını arttırıp düşürmek isteyebiliyorlar. Bunlar tamamen artık tahtacıları ya patlatmak için oluyor ya da işte vadeli işlemlerde işlem yapanları likit etmek için spot piyasa üzerinden manipülasyon yapmalarını gerektiriyor. Tamamen bu piyasada eğer ki bilgili değilseniz işiniz şansa kalmış gibi bir şey oluyor. Siz işinizi şansa bırakmayın diye bir şey aldığınızda minimum riskle maksimum kazancı nasıl hedeflersiniz? Bunlarla ilgili stratejileri veriyorum. Sürekli bunlara vurgu yapıyorum. Bunu uygulayanlar gerçekten çok paralar kazanıyor ve bana bununla ilgili teşekkürler geliyor. Şimdi arkadaşlar Merkez Bankası'nın almış olduğu kararlara değindik. Faiz arttırımı veya da sabit tutma. Bizimkilerin zaten yaptığı ortada. Geriye ne kalıyor? Önümüzdeki haftalarda bunların nasıl etkileri olacak? Benim düşüncem şöyle. Yine dediğim gibi DeFi coinlerinde bir artış bekliyorum. İşte bunlar neler? Aave, Comp, Yearn Finance, Bella Protocol, Kava gibi coinlerde kısa süreli bir artış görebiliriz. Bir HIP olabilir. Tamamen FOMO'ya bağlı. FOMO gelirse zaten Bitcoin yatay sürdüğü sürece DeFi'lerde bir miktar artış görebiliriz. Şimdi Bitcoin'de ne bekliyoruz? Önümüzdeki haftalarda ne olur? Bunlara kısaca değinelim. Arkadaşlar ben öldük bittik gibi söylemlere hiçbir zaman katılmıyorum. Bu kendini kanıtlamış bir teknoloji, kendini kanıtlamış bir coin. Tam 12 sene oldu. 12 sene boyunca Bitcoin zirveyi oynadı ve bunu yapmaya devam edecek. Bitcoin ölür ölmez konusu uzun süreli. Ancak şöyle bir durum var. Yani merkez bankalarına bakıyorsunuz. Merkez bankalarının üst yöneticilerine bakıyorsunuz. Bugün hepsinin gündeminde Bitcoin var veya da kripto paralar var. Bunların risklerine değinmeye çalışıyorlar. Bunun arkasındaki nedeni de ben şu şekilde yorumluyorum. Arkadaşlar merkez bankaları yöneticileri uyarılar yapıyorlar. İşte kripto paralar riskli falan. Biz bunları daha önce çok duyduk. Biliyorsunuz Rusya geçen sene olumlu bakıyorken kripto piyasalarına şimdi risklerinden, zararlarından bahsediyor. Keza aynı şekilde İngiltere bu Merkez Bankası'nın üst yöneticisi bu yorumu yaptı. Çin'e bakıyorsunuz. Çin zaten artık son 10 yılda 100 kere 200 kere yasakladık Bitcoin ve kripto paraları. Buradaki amaç açıkçası şu şekilde. Eğer ki bunlar kriptoları kötülüyorlarsa kendileri de artık girmek istiyorlar. Çünkü bütçelerinde açıkları var. Cari açıkları çok fazla oldu. DXY aşırı yükseldi. Son bir ay içerisinde 90 seviyelerinden 96'lara çıktı. Amerikan dolarına karşı hepsinin parası değer kaybediyor. Enflasyon var. Faizleri arttırıp kriptolara düşürmek istiyorlar. Kendileri de bu kriptolardan alıp özellikle Bitcoin'lerini rezervlerine katmayı istiyorlar. Çin zaten rezervinde Bitcoin tutuyor olmasına rağmen Bitcoin'i yasaklıyor. Aynı zamanda kademeli alımlar yapıyor. Baktığınız zaman arkadaşlar şimdi siz şöyle düşünün. Bir ülkeyi yönetiyorsunuz. Ülkeniz için karar alacaksınız. Yaklaşık 20 kat artmış bir Bitcoin'den bahsediyoruz. Bunu bu fiyatlardan almak istemezsiniz. Dolayısıyla eğer sizde o güç varsa söyleminizle bunun fiyatını etki edebileceğinizi düşünüyorsanız önce düşürmeyi tercih edersiniz. Altlardan daha ucuz almak istersiniz. Şimdi Bitcoin 42.000'e iğne atacağını zaten geçen ay biz grafiklerimizle sürekli sık sık ifade ettik. Zaten baktığınız zaman Bitcoin 69.000'den 42.000'e kadar yaklaşık %40'a yakın bir oranda düşüş sergiledi. Bence bu ülkelerin alım yapması için cazip bir oran. Eğer ülkeler şu anda kriptolara karşı negatif eleştirilerini yapmazlarsa fiyat zaten yükselecek. Bu fiyat yükselmeden alttan alım yapmak için bu söylemleri sürdürmeleri gerekiyor. Ülkeler bilançolarını ayarlarlarken bir takvim yılına esas alırlar. Bu doğrultuda bir takvim yılı içerisinde bir önceki yıla nazaran kaybettikleri açıkları kapatmaları gerekiyor. Ben ilk etapta devletlerin şöyle bir yol izleyeceğini düşünüyorum. Bitcoin'i bu seviyelerden bir miktar alıp yıl sonu veyahut da Ocak sonuna kadar olacak boğa furyasında en kötü ihtimalle 2 katına 3 katına sataraktan cari açıklarını kapatmalarını hedeflediklerini düşünüyorum. Daha önce Twitter'da ve Telegram'da şunu da ifade etmiştim. Bu ayı piyasasını balinalar getirecek. Sonraki boğa piyasasını devletler getirecek. Bir sonraki ayı piyasasında borsalar getirecek demiştim. Bakalım bunu da zaten zaman gösterecek. Bu uzun bir süreç. Öyle 1-2 ay içerisinde olacak bir durum değil. Yaklaşık 5-6 yıllık bir süreçten bahsediyorum. Bunu da bize zaman gösterecek.
Arkadaşlar benim bu arada Bitcoin ile ilgili fikrim hala geçerli. Bitcoin 45 bin dolar seviyesinin altında bir günlük kapanış yapmadığı sürece benim 99 bin hedefim geçerlidir. Ben her zaman fikirlerimin arkasındayım. Düşerken de hiçbir şekilde 2.000-3.000 dolar yükseliyorken biz 45-48'i görmeyeceğiz demedim. Aksine üstüne basa basa 45-48 geliyor, 45-48 geliyor diye her gün grafik inceledik. Şimdi de aynı şeyi yapıyoruz. Bu sefer de 99 bini bekliyoruz. Tabii ki 99 bine kendimizi inandırmıyoruz. Her türlü senaryoya karşı hazırlıklıyız. Beklemediğimiz gibi bir düşüş gelirse bu gibi durumda ne yaparız? Varlıklarımızı nasıl koruruz? Bununla da ilgili bilgi veriyoruz. 99 bine gideceğimizi güçlendiren en temel iki unsur var. İlk etapta 53 bin seviyesi ve 60.500 seviyesi. Bunlar aşıldıktan sonra artık 99 bine ben kesin gözüyle olmasa da %90 ihtimalle bakmaya başlarım. 69 bin seviyesinin üzerinde kimileri 74 bin, 84 bin gibi hedefler veriyor ya da işte ne bileyim buralardan döneriz veyahut da işte bunları direnç olarak görüyor. Arkadaşlar 69 bin zaten all time high. Üzerinde neresinin direnç olduğunu kestiremezsiniz. Yani şöyle bir şey var. Psikolojik baraj dediğimiz seviyeler var. Örnek veriyorum 75 bin ve 100 bin. Buralar psikolojik seviyeler. Dolayısıyla 75 bin dolar seviyesi ve 100 bin dolar seviyelerinden tepki alımları, tepki satışları görebiliriz. Ben 100 bini geçebileceğini pek zannetmiyorum. Ola ki 100 bin doları geçti. Zaten bunun üzeri yok. 150 bine de çıkabilir. 200 bine de çıkabilir. Bunların hepsi artık zaman içerisinde belli olacak. Ama dediğim gibi ben hiçbir şekilde 100 bin doları aşabileceğini düşünmüyorum. Bir sonraki boğa sezonunda 250 bin dolarlarını bekleyebiliriz. Piyasa sürekli olgunlaşıyor. Sürekli yeni kanlar katılıyor. Yani yeni kanlar, yeni yatırımcılar demek. Yeni yatırımcılar geldikçe piyasada her ne kadar satış baskısı oluşturan insanlar olmasına rağmen yeni alıcılar da olduğu için volatilite günden güne azalıyor. Kurumsallar zaten girdi. Artık kurumsalları içten içe görüyoruz. Bunların yanı sıra devletler de girmek istiyor. En azından Bitcoin'i dolar ve altın dışında ekstradan bir rezerv olarak tutmak istiyorlar. Bu sebeple volatiliteyi çok fazla artık görmeyeceğiz. Bu yükseliş için de geçerli, düşüş için de geçerli. %30'a kadar olan düşüş panik yapılacak bir durum değildi. Keza %30 üzerindeki artış da sevinilecek bir durum değildi. Bitcoin'de artık %10 düşüş çok yüksek bir meblağ oluyor. %10 düştükten sonra artık hemen portföyünüzde bir düzenleme yapmanız gerekiyor. Buna göre önleminizi almanız gerekiyor. Arkadaşlar bu videoda bahsedeceklerim şimdilik bu kadar. Bir sonraki videomda dediğim gibi hem genel piyasa analizi yapacağız hem de sizin yorumlarda sormuş olduğunuz coinlerden 3 tanesini seçip onları da ayrıca değerlendireceğiz. Arkadaşlar son uyarımızda tekrardan yapalım. Stres yok, panik yok, heyecan yok, kayıp yok. Plan var, strateji var, sabır var, kazanç var. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Esen kalın.